Lübnan'la devam edelim. Zaten yayını açarken başlamıştık, anlatmıştık Beyrut'ta yaşanan patlamayı, 2 kişinin hayatını kaybettiğini. Merak ediliyordu İsrail'in nasıl bir misilleme yapacağı Golan Tepelerine, işgal ettikleri Golan'a yönelik saldırının ardından ve bir saldırı gerçekleşti. O saldırıya dair yeni gelişmeler de var. Şimdi Hizbullah'ın İsrail'in kuzey bölgelerini İHA'larla vurduğu ve bölgede yangınlar çıktığı bildiriliyor. Hizbullah ne yapacak? Evet. Yani şimdi işte bu, 2 saat önce, 3 saat önce konuştuğumuz. Yani bunun sonucu nereye gider onu yorumlamaya çalışalım. Kesinlikle onu isteyeceğim sizden. Bölge medyası diyor ki Amerikan savaş gemileri Lübnan kıyılarına doğru hareket etmeye başladı. Şimdi bir taraftan Hizbullah İsrail'in kuzey bölgelerini İHA'larla vurmaya başladı. Bir taraftan Amerika'nın savaş gemileri Lübnan kıyılarına doğru gidiyor. Yani hakikaten ne oluyor sorusunu ben size sorayım. Evet, harita bakın, üzerinde anlatmanızı rica edeyim. Şöyle bir şey var. Dedim ya demin durum kritik. Yani durum endişe verici. Bakın aldığım bir bilgi var. Bunu teyit edemem ama gayri resmi bir bilgi. Aslında, ben şöyle sizin yerinize geçeceğim. Daha iyi anlatacaksınız. Ben bu tarafa mı geçeyim? Nasıl isterseniz, evet, yönetmenim öyle şöyle uygun söyleyeyim. gördü. O 2-3 gün önce aldığımız bir bilgi. Şu anlattığım demin hani stratejik saldırı konusu var ya. Özellikle şu güney kısma Amerika ve Avrupa ülkelerinin uçaklarıyla birlikte müdahale edileceği, burada 2 tane önemli kentin belirlendiği ve tamamen yok edileceğine yönelik bir harekatın planlandığına dair bilgimiz var. Yani böyle bir yani bizim aldığımız teyide muhtaç ama bir bilgi var, ciddi bir bilgi var. Yani şimdi hep burada şunu deminden beri anlatmaya çalışıyorum. Eğer batılı güçler müdahale etmezse İran bir kara saldırısı yapamaz. Yapsa bile basit, yani dar bir çerçevede sınırlı bir gösteri saldırısı. Askeri ve siyasi hedefi olmayan, hani yaptık demiş olmak için bir saldırı. Ama şimdi gemiler filan buraya geliyorsa, bakın bu Beyrut'un ya da Lübnan'ın batı sınırı deniz. Yani bunlar muhtemelen uçaklarıyla filan geliyorlar. Artık Kıbrıs zaten çok yakın. Evet. Yani bu endişe verici bir durum. Niye geliyorlar? Yani, İran'dan da tedirgin edici açıklamalar bu tedirgin gelmişti. edici bir gelişme. Çünkü şöyle düşünün. Batılı güçler ve Amerika İsrail'le birlikte Hizbullah'ın o muhteşem diyebileceğimiz ya da çok sayıdaki füze ve roket kapasitesini yapılacak stratejik bir hava saldırısıyla, hatta denizden de vurarak yok edebilir mi? Büyük ölçüde yok ederler. Bak buna kapasiteleri var. Yani harp kapasiteleri var bunun için. Peki bu adım adım burada Hizbullah erirse İran ne yapacak? Çünkü şu denklemden buradan Hizbullah'ı atarsanız, çıkarırsanız, yok ederseniz, şu alanlarda konuşlanmış olan Kudüs Tugayları, Fatimiyyun, Zeynebiyyun güçleri gibi milis güçleriyle güvenemez İran. Yani bu güçlerle bir tampon kuşağı oluşturamaz. Asıl işin ağırlık merkezi burası. Yani bunu şey de biliyor, batılı güçler de biliyor, İsrail de biliyor. Yani bir şekilde eğer İsrail bunları ikna etmiş ve bir kuvvet toplanması, yığınaklanma oluyorsa göreceğiz bunu. Şimdi o bilgi ne kadar doğru, yarın sabaha karşı bu şey olur, neydi onun netleşir. O zaman işin şekli değişir. Hem İsrail güçleri kara saldırısına hazırlanırlar, hem de yapılacak hava saldırısını mütakip belli koridorlardan İsrail güçleri Lübnan'a girebilir. Peki. Yani bu yalnız bir domino etkisiyle diğer güçleri harekete geçirir. Şu olur. Şimdi biz tabii bunu açık kaynak bilgisi alıyoruz ya. Evet. Şimdi şuradaki İran'a bağlı milis güçler ve İran istihbaratı bunu teyit eder. Eğer bu gece şuralarda da özellikle Amerikan üslerine yoğun roket bilmem ne saldırısı olursa bilin ki burada bir stratejik hava saldırısına hazırlanıyorlar demektir. Hepsi birbiriyle inanın böyle iç içe geçmiş vaziyette.